Vallahi müjdemi istiyorum arkadaşlar. Bunu hak ettim. Bilmiyorum, mucizelere inanıyor musunuz? Size Almanya'da nasıl ev bulduğumu anlatayım. Başrolümüz Pompon. Çünkü Almanya'da evi Pompon sayesinde buldum arkadaşlar. Sorulara ilişkin. Almanya'da ev bulmak gerçekten bu kadar zor mu? Gerçekten bu kadar zor. İyi bir birikiminiz yoksa ne de olsa gidince ev bulurum deyip bence bir hışımla gelmeyin derim. Diğer bir soru, karavanla nasıl bu kadar kalabildin? Bak, başvurduğum evlerin %80'i kedi köpek kabul edilmez diye ibare oluyordu. En son biri dedi ki kısırlaştırmadıysan zaten Almanya genelinde yer bulabilmen mümkün değil. Çünkü öyle bir kural var. Kısır olmayan kedileri almıyoruz diye. Arkadaşlar o ev oldu. Yani anlayacağınız hiç beklemediğim yerde, beklemediğim zamanda oldu. Çok şükür. Uş pembe burun. Vallahi müjdemi istiyorum arkadaşlar. Bunu hak ettim. Artık abone mi olursunuz? Videoyu mu hype'larsınız? Arkadaşlarınızla bol bol paylaşır mısınız bilmiyorum ama ben müjdemi istiyorum. Çünkü Almanya'da ev buldum. Sonunda arkadaşlar ev buldum. Size hikayesini anlatacağım. Hikayesi çok böyle, yani mucizevi bence. Onlarla uğraşıyordum. Aslında bir haftaya yakın falan oldu. Karavanı görüyor musunuz bilmiyorum. Boşalttım bayağı. Çünkü kısmetse Türkiye'ye geleceğim. Karavanı da getireceğim. Karavanın işleri var. Benim de tatilim var. Okul bitti çünkü. Yani bitti derken haftaya bitiyor işte. Eşyalarımı taşıdım. Yani karavandaki eşyalarımı taşıdım. Ammeldungumu yaptırdım. Yani artık Almanya'da bir adresim var. Çok şükür arkadaşlar. Gerçekten çok şükür. Çünkü öyle bir zamanda oldu ki artık inanın sadece Almanya'da değil Avrupa yanıyor. Öyle diyeyim size. Daha fazla ne sütlaçı tutabiliyordum karavanda. Ben de mecbur onlarla kalıp böyle serin yerlere çekmek zorunda kalıyordum. Ama çok sürmedi bu sürecim. Şimdi yalan konuşmayayım. Bir hafta sürdü. Bir haftada da işte zaten okul falan vardı ama gerçekten o hafta dedim ki ben sütlaçı herhalde sahiplendireceğim. Hayvana yazık etmeyeyim buralarda diye ki aradım da yani sahiplendirmeye bayağı haber saldım. Hatta buldum, götürdüm falan, belki anlatmışımdır bilmiyorum. Neyse çok şükür. Yani aslına bakarsanız kendime değil kızlara ev tutmuş oldum. Şimdi biraz bayağı yoğunum bu hafta. Hem okulu toparlıyorum, hem karavanı, hem evi. Yani evin detaylı temizliğini ancak dönüşte yapabileceğim. Çünkü uzun süre yokum burada. Böyle üstten bir temizledim eşyalarımı atacak kadar. Allah bir hayırlı olsun, alırım. Asıl Almanya şimdi başlıyor bence. Karavanı boşalttım. Bayağı bir boşalttım hem de. Yığdım. Çünkü Türkiye'ye gidiyoruz. Fazlalık hiçbir şey götürmeyeceğim karavanda. Karavanı da götürüyorum yani. Şimdi bulaşık makinesinde her şeyimi yıkadım. Çok yorgun olduğum için gözlük taktım, kusura bakmayın. Gece yattım. Şimdi detaylı bir temizlik yapacağım. Ön tarafı, arka, her yeri boşalttım. Ve size bir şey diyeyim mi? Bu karavanın bu kadar eşya aldığını ben bile bilmiyordum. İnanın bir oda dolusu eşya çıktı karavandan. Gerçekten yani utanmasam çekecektim. Çok dağınık çünkü hızlı hızlı boşalttım karavanı. Dedim ben bir çekeyim onu ama çekemezdim sizi. İnanılmaz eşya almış arkadaşlar. Hele mutfağı dolduracak şekilde almış. Zaten bagaj ayrı. Yani ben iyi taşımışım bu kadar eşyayı, öyle diyeyim size. Ama Türkiye'ye mümkün olduğunca hafif gitmek istiyorum. O yüzden mesela sadece yazlıklarımı götüreyim. Türkiye'de işlerimiz var. Hem muayenesi geldi aracın. Yani henüz gelmedi de zamanım varken gideyim yaptırayım diyorum. Önce bir Avusturya'ya uğrayacağız arkadaşlar inşallah. Sonra oradan gidiyoruz. Pomponu sütlaçı da götürüyorum. Şimdi şeyleri de çıkartacağım. Şu örtüleri yine burada yıkayıp kurutacağım. Tertemiz gitmek istiyorum yola inşallah. Orada da yapabilirim ama şu an zamanım var.
Karavanı temizleyeceğim. Çünkü hazır her şeyi boşaltmışken, tabii siz görmediniz, ben de görmüyordum. Şu özellikle sağ koltuk, yani koltuklarım inanılmaz kirli. Ben onların üstüne örtü serip, biliyorsunuz şeyler vardı zaten, çamaşırlarım sepetlerdeydi. Hani kimse oturmuyor diye çok uğraşmamıştım. Ha bugün ev bulurum, ha yarın bulurum diye onları bıraktım. Şimdi hazır karavan boşken bir temizlik yapacağım. Güzel bir temizlik. Hoş detaylı Türkiye'de de yaptırırım da yola temiz çıkayım. Şeye gidiyorum şimdi, Rozman'a gidiyorum. Rozman'da halı yıkama makinesi varsa, biliyorsunuz, biliyor musunuz bilmiyorum. Halı yıkama makinesini ücretsiz alabiliyorsunuz. Sadece ilacına para ödüyorsunuz. O da 20 euro civarında bir şeymiş. 3 gün ücretsiz halı yıkama makinesi sizde kalıyor. 3. günden sonra sanırım 5 euro falan. Yani tam emin değilim tutarlardan da. Prosedür bu. 3. günden sonra da 5 euro günlük ücreti oluyormuş. Eğer halı yıkama makinesi boştaysa, şu an birinde değilse, bir isteyeceğim. Bakalım, ön koltukları yıkayayım diyorum. Koltuk örtülerini falan yıkadım. Onları sereceğim. Ve sadece yazlıklarımı ve çocukları alıp yola çıkacağım inşallah. Vallahi çok mutluyum. Sevincime ortak olursanız sevinirim. Ev olayını gitmeden halletsem harika olacak diyordum. Çünkü bir türlü hızlıca gidip dönmem gerekecekti. Nasıl kolu yağıyor şu an. Bak, Kaufland'e bundan gelmiş. Tek kişilik herhalde. 39 euro, 40 euro. Aslında eve bir tane şişme yatak alabilirim misafir için. Bu arada Kaufland, yani buradaki bayağı büyük bir tanesine geldim ama. Bak, burada aküler de var. Ha, yağ da var. Makine bakmaya geldim. Rozman'da yoktu. Yani başkası kiralamış. Burada da satın alırım dedim belki ama yok. Normal kurutma var. Bak, şöyle bir tane var. Ama da bundan mı alsam? 13 euro. İyi. Malı da güzel. Kırmızısı da var. Güzelmiş ha. Bak, deri de var. Deri hiç sevmem. 33 euro, yani arabada yapışırsın ya. Ama şunlar güzelmiş. Baksanıza, 5 euroya ne? Kedi köpek evi yani. 5 euroya, çok komik. Aslında alabilirim. Pompona yatak alacaktım eve. Şu an yerde yatıyor çocuğum. Yatağa tırmanamadığı için. Bak, bakabilirim şuna. Güzelmiş. Şundan var. Bu da güzel. Bu ne kadar? Bu da 10 euro. Şundan vardı bizim. Belki getiririm. Ev oluyor bak. Sütlaç Hanım'ı terfi edeceğiz. Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Çünkü artık sığmıyor sütlaç. Bunu ön koltuğun önüne koyabilirim. Ya da şöyle var. Bakın, bu 5 euro, bu 9 euro, bu 14 euroya geliyor. İkisi bir. Ama bunun dezavantajı, kapağı yok. Boyu da fena değil. Bu kapaklı. Şöyle. Onun da fiyatı 25 euro. Yani 10 euro fark var. Ama herhalde kapaklı olanı alacağım. Aynen bak, bu da 25 euro. Pompona da aslında şey alabilirim ya. Onun yatağını attım, artık mahvolmuştu da. Şu da yazın mahveder bunları. Baksanıza, şöyle bir şey var. Yani ön koltuğa koy direkt. 119 euro ama çok. Benim aslında vardı, biliyor musunuz? Şimdi hatırladım. Bulur muyum acaba? Yeni kabıyla tanıştı sütlaç. Öyle çıkmayacaksın. Gir içeri tam. Tamam, artık kokusunu aldı oranın. Süper. Bizimki hala kıyafetli. 2 gün, evet 2 gün sonra gideceğiz dikişleri aldırmaya. Dur. Hadi pompon, gidiyoruz kızım.
Burada şöyle bir işaret var. Görüyor musunuz yakından? 90 dakika diyor. 9-18 arası. Bunun 90 dakikadır burada olduğunu nasıl kanıtlıyorsun? Böyle bir şey satılıyor arkadaşlar. Daha önce göstermiştim size. Park ettiğin saati burada işaretliyorsun. Şöyle bu dönüyor böyle arkadan. İşaretleyip asıyorsun ki onlar da geldiğinde ceza yazmasın. Zaten ceza yazıyorlar gerçekten geçtiysen. Kendim temizlemeye karar verdim. Şu an ilk hali bu, maalesef çok kötü. Ama bence bu işe yarayacak. Çünkü ben bunun Türkiye'deyken şey kullanmıştım. Hani köpeğiniz halıya işedi mesela. Bu tarz bir şey yine satılıyor Rozman'da. Bayağı iyi çıkarıyordu. Bu sefer bundan ümitliyim. Kaç aldım bunu? 3.45. Aynen. 3.45'e aldım şunu. Bakalım, bence etkili olacak. Yani en azından ilk temizliğe yarar. Ha bir de Kaufland'dan bak şunu aldım. Şu an her yer dağınık çünkü hazırlanıyorum. Bunu aldım. İşte kurduktan sonra bunu sererim. Kendi koltuğumu aldım bir tek şimdilik. Şöyle kendinden şey var ya, o güzel. Şimdi ağzı kapalıdır. Şu rahatlığa bakın. Uş pembe burun. Bir güne kaldı dikişleri alınacak. Sütlaç. Sütlaç. Bak, dikişlerin alınacak bugün. Tamam mı? Gidelim mi doktora? Doktora gidelim mi? Bunu çıkartırlar mı artık? Koltuklarım böyle bayağı gıcır gıcır oldular. Diyorum koltuk kurutacağım ya, dolu yağdı. Şunu aldım Kaufland'dan. 13 euro. Bunu takayım. Bir yandan ev temizliyorum, bir yandan karavanı hazırlıyorum. Çok yorgunum. O yüzden tipim biraz kayık. Şöyle dümdüz bir şey aldım. Diğerlerinde şey marka yazıyordu. Çok hoşlaşmadım. Bu nasıl takılıyormuş? Boyuna. Güzel ama bak. Cırtlar var. Nasıl? Oturayım bakayım, rahat mı? Güzel, rahat. Şunları da ayırıyorum. Her şeyi götürmeyeceğim. Şunu götürmeyeceğim mesela. Şunu alırım. Buna gerek yok.
yani karavanın içindeki eşyaların 4'te 3'ünü evde bırakıyorum. Ona rağmen sabahtan beri uğraşıyorum. Hepsini yıkadım ettim. Yani bayağı bir sığmışım. Sütlaç yok. Hani kısırlaştırınca bu çocuk sakinleyecekti ya. Yine gözü dışarıda, yine gözü dışarıda yani. Vallahi günlerdir çok yorgunum. Karavanın son boşlarını da vereyim. Saat 3, daha kahvaltı yapmadım ve çok yoruldum. Ya bayağı çıkmış ha 2 günde. İyi, Allah bereket versin. Bak şu pişmiş soğan parçaları Lidl'da var, Aldi'de var, hepsinde var, güzel oluyor. Şu sanırım yeşil soğandı. Bunlar bitmişti. Türkiye'de yok sanırım, o yüzden aldım. Şu fıstık çok güzel buranın. Çili sos aldım. Ha, yarın yolda yemeğe tavuklu bir salata aldım. 24 euro tuttu hepsi. Şöyle isli peynir aldım. 3 tane su aldım. Şey aldım, kaşar diyeyim ben size, kaşar peyniri. Portakal suyu aldım. Bir de 2 tane şey aldım, börek. Ya, tuz da almışım. Tuzum yoktu aynen. Vallahi henüz eve taşındığımı anlamadım arkadaşlar. Karavanın işlerinden, evin işlerinden. Güya evin temizliğini dönüşe bırakacaktım ama yine kurtlu olduğum için dayanamadım. O kadar yorgunum ki yani parmak uçlarım bile ağrıyor. Bunlar var ya. Keşke dün ev alsaydım şöyle bir şey. Bu saate kadar aç kaldım ya. Ucuz ya bunlar. Hem lezzeti de, ben Lidl'ınkileri beğeniyorum. Mesela bir kere Penny'den alayım dedim. Penny'dekileri çok beğenmedim. Çok taze değildi. Şimdi bir iki eksiğim var yola çıkmadan. Onları alacağım. Akşam artık kendimi toparlarım, saçım başımı. Kızların aşı işini de hallettim. Şimdi bu ev bulma sürecim 4 gözle beklenildiği için detayını anlatmam lazım. Bilmiyorum, mucizelere inanıyor musunuz? Size Almanya'da nasıl ev bulduğumu anlatayım. Başrolümüz Pompon. Çünkü Almanya'da evi Pompon sayesinde buldum arkadaşlar. Öncelikle merak edilen birkaç soru vardı. Onları cevaplayayım. Bu Almanya'daki ev süreciyle ilgili. Vay, dur yolu çekeyim ya. Yola bak ya. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Ben Almanya'ya Ekim 2025'te karavanla geldim ve kedim köpeğimi de getirdim buraya. Açıkçası şimdi ben içerik üreticisi olduğum için yani karavanı buraya dedim gelirim.
bir ay ev bakarım rahat rahat bir ay. Bir yandan içerik yaparım dedim. Sonra dedim ev bulunca karavana gönderirim ya da götürürüm falan diye düşünüyordum. Daha Almanya'nın şartlarını bilmezden önce. Hatta biliyorsunuz Türkiye'deki eşyalarımı da depoya bıraktım ki Almanya'da ev bulunca onları getirteyim diye. Hala da depodalar bu arada. Şimdi sorulara ilişkin. Almanya'da ev bulmak gerçekten bu kadar zor mu? Gerçekten bu kadar zor. Yani ben kendi hikayemi anlatayım. Başka hikayesi olanlar varsa da yazabilirler. Eğer burada bir tanıdığınız yoksa ya da ne bileyim iyi bir birikiminiz yoksa ne de olsa gidince ev bulurum deyip bence bir hışımla gelmeyin derim. Yani önce bir garanti alın. ImmoScout24 diye çok bilindik bir ev arama sitesi var burada. Hatta ona üye olduğunda sana bildirim geliyor ve ev sahiplerine mesaj atabiliyorsun. Ben tabii hemen ona üye oldum. Bir ücret ödüyorsun. Yani 3 aylık taahhüt verirsen her ay 25 ya da 29 euro olması lazım. Her bildirim geldiğinde hemen başvuruyorum ama yani bildirim düşer düşmez nasıl 500 kişiye ulaşabiliyor ya da nasıl bir an önce randevular doluyor inanamazsınız. Yani sürekli her gün mesajı alıyordum. Üzgünüz evi başkasına kiraladık, üzgünüz başkasına kiraladık falan filan. Ve başvurularda da maalesef başka milletten arkadaşları daha öncelik tuttuklarını duydum. Irkçılık var mı derseniz bence ırkçılık da var. Yapıyorlar yani. Hepsi değil tabii ki. Çok çok iyi insanlarla da karşılaştım. Hatta çok yardımını gördüğüm insanlar da oldu ama benim geç yaptığım bir olay oldu. Eğer öğrenci olarak çocuklarınız gelecekse ben açıkçası yurtta kalmayı buraya gelmeden önce master yapıyorum ya hiç düşünmediğim için yani bu yaşta da yurtta kalmam herhalde falan dediğim için gelmeden önce yurt başvurusunda bulunmadım. Ev bulacağımı düşünüyordum çünkü. Geldikten sonra yurt başvurusu yaptım ve 700. sırada falandım bekleyen. Onu da kenara koydum. Diğer bir soru, karavanla nasıl bu kadar kalabildin? Şimdi Anmeldung yaptırmadığım için arkadaşlar yani ikametimi buraya taşımadığım için ben öğrenci vizesiyle geldim buraya. Bir gün beni polis çevirdi. Hatta gümrükten biri çevirdi. Baktı plakam Türkiye plaka. Bana dedi ki öğrenci olduğun sürece burada bunu kullanabilirsin. Ama öğrenciliğin bittiği anda çıkarman lazım dedi. Hani bana hep soruyorsunuz ya hani karavanı orada nasıl o kadar tuttu diye. Normalde sen buraya aracınla gelirsen 6 ay eğer öğrenci değilsen ya da bir işe bağlı değilsen onun detayları ZOL'de yazıyor arkadaşlar. Ben öğrenci vizesiyle geldiğim için karavanı burada bu kadar ay tutabildim. Ama şimdi Anmeldung yaptırdığım için işler değişti. Artık buranın oturumuna da başvuracağım için benim sürem artık kısıtlı. Karavana Anmeldung yaptırabilir miydin diye soruyorlar. Evet yaptırabilirsin. Öyle kamp yerleri de var. Mesela Münih'te bir tanesiyle gittim konuşmuştum. Yani Münih'ten gider gelirim diyordum bir saat bana okula. Her kamp yeri bunu sağlamıyor. Ama bazısı sağlıyor. Şartları da benim gittiğimiz şöyleydi. Aynı ev tutar gibi işte 3 aylık depozito vereceksin ve orada uzun dönem kalacağını taahhüt mü edeceksin? Öyle bir şeyler. Sonra kış geçti. 2. dönem başladı. Yurt başvurusundan bana yanıt geldi. Sıra size geldi diye. Oraya da ben artık istemedim. Çünkü o da zaten 16 metrekare ve kedim köpeğim olduğu için bunu söylemek zorundayım. Bana burada bazı yerliler dedi ki söyleme ya kedi köpeğin olduğunu falan dediler. Ki kaç kişi dedi. Ama ben söylemek zorundayım. Çünkü pompon özellikle yeni bir yere girdiğinde normalde hiç havlamaz ama yeni bir yerde alışana kadar benim yokluğumda havlar. Her zaman dürüst olmak lazım. Hani doğrusunu bilen yazsın. Almanya'da sanırım ev 60 metrekare altındaysa kedi köpek beslemene izin vermiyormuş ev sahipleri diye bir şey duydum ve çoğu başvurduğum evine size şu kadar diyeyim %80'i bak başvurduğum evlerin %80'i kedi köpek kabul edilmez diye ibare oluyordu. Ben yine de başvuruyordum ve yazıyordum. Hatta resimlerini yolluyordum. Hani küçücükler falan diye. Özetle birkaç ev gördüm. Bir şekilde olmadı falan. Ama yaz gelince işler değişti arkadaşlar. Birincisi çok sıcak. İkincisi yaz olunca artık kapıyı falan da açıyorum ya yani dışarıda oturuyorum. Çok fazla görünür oldum. Bu da her zaman iyi bir şey değil. Kışın yine içeride yatıyordum, oturuyordum, dersim yapıyordum falan. Yazın çok fazla görünür oldu. Artık çok dikkat çekmeye başlıyorsun öyle olunca. Çok uzattım ama bunlar merak ediliyordu.
Ha, başka bir seçenek daha var bu arada Ammeldung için. O da Wunderflats diye bir site var. Yine ev kiralayabileyim. Airbnb'nin bir üst modeli diyorum ben ona. Çünkü Airbnb'den ev kiralayabilirsin. 1 ayda kiralayabilirsin. 2-3 ayda kiralayabilirsin. Ama Ammeldung yapılmıyor Airbnb'de. Wunderflats'te minimum 3 aylık kiraladığında sana Ammeldung yapmana olanak sağlayabiliyorlar. Ama onun da şartları aynı şekilde 3 aylıkta mı kiralayacaksın? 3 aylık kiralayacaksan da o evi yine 3 aylık depozito istiyor senden. Yani bu maliyet çok çok artıyor. O yüzden buralara taşıma gibi düşünceniz varsa ilk yapmanız gereken nerede kalacağımı çözmeniz gerekiyor. Dediğim gibi Airbnb evleri size Ammeldung sağlamaz ama Wunderflats'te deneyebilirsiniz ve bunun için de bir bütçe kenara koymalısınız. Şundan da emin değilim, yani Wunderflats'ten mesela verdin 3 aylık depozitonu, 3 ay sonra çıktın, ev buldun, ona da depozito vereceksin 3 aylık. Bakalım hemen geri alacak mısın? Burada bir de öyle bir muhabbet var, hemen geri alabiliyor musun diye. Sorulan soruları cevaplamış oldum. Almanya'da evi bildiğiniz pompon kızım sayesinde buldum. Gerçekten onun sayesinde buldum. Anlatıyorum. Normalde böyle şeyleri çok anlatmak istemiyorum ama benim adıma çok sevinen kişi olduğunu da gördüm. Eminim daha da sevineceklerdir. Umarım hikayeyi dinledikten sonra bir maşallah dersiniz. Bana da güzel yorum bırakırsınız. Allah'a şükürler olsun diyeyim öncelikle. Biliyorsunuz ben şimdi sıcak diye göl kenarlarında çok fazla takılıyorum. İşte orada köpeğiyle gelen falan da çok oluyor. Ki köpeğiyle gelmese de pompon aşırı derecede dikkat çekiyor arkadaşlar. Çünkü evet, burada birçok insanın köpeği var. Hani gezdiriyorlar falan ama pompon kadar küçük olan çok az. Gerçekten çok az. Ki pomponu siz kamerada bence büyük görüyorsunuz. Her gören çünkü diyor hani bu büyük görünüyor. Bayağı şey boyutunda, hani böyle pet şişe boyutunda. Evde bakın, yan yana koyarım bulursam. Bir gün güneşleniyorum yine orada. Yine pomponu sevmeye birileri geldi. Sürekli zaten ay fotoğraf çekebilir miyim, video çekebilir miyim falan filan diye. Bir çift geldi. Şimdi kendilerine bahsetmediğim için isimlerini söylemeyeceğim burada. Kadının kucağında bebeği var, yanında eşi var falan. Aa işte de sevebilir miyim falan. Kız böyle bayıldı pompona falan, aldı kucağına. Tabii orada benim Almancam çok iyi olmadığı için İngilizce konuşuyoruz. Ve beni hiç tanımıyorlar. Yani hiçbir süreçten haberleri yok. Bunu özellikle bahsediyorum ki o haftada ben İzmir'e gideceğim. Tamam mı? Kedi köpeği haliyle bir yere bırakmam lazım. 2-3 gün kalacağım orada. Kız bir anda dedi ki hani öyle oynarken pompona, ya olur da bir yere gidersen lütfen pomponu bana bırak, ben de onuru olurum onu dedi bakmaya dedi. Ben de hani hiç ihtimal vermedim. Normalde biliyorsunuz yani tanımadığım birine pompona emanet edemem, yani hiç böyle bir şey yapmadım bugüne kadar. Yine de numarasını aldım. Hani dedim zor gün olur şey olur, sonuçta burada da birilerini tanıyayım diye. Arkadaşlar burada bakın, kedimi ne de olsa bir yere bırakırım giderim diye düşünüp de gelmeyin. Çünkü bu işler de çok zor. Kedi köpek oteli çok sınırlı. Asla Türkiye gibi değil. Türkiye'de ben yani hiçbir zaman bu konuda sıkıntı çekmedim. Sadece en uygun ve en güvenilirini arıyordum mesela Türkiye'deyken. Ya da en kötü hiçbir yer bulamadım ya da uğraşmak mı istemiyorum bir günlük. Veterinere rica ediyordum. Bir günlük bakıyordu mesela, orada tutuyordu ya da eve götürüyorlardı. Hani her şekilde Türkiye'de buna çözüm bulursun. Burada da mesela köpek otelleri bildiğiniz insan oteli fiyatında. Çok pahalı. İşte bir sürü şartı var falan. Kedi konusunda da yine kedi otellerini arıyorum. Ya dolu ya da diyor ki kediniz kısır mı? Hayır dedim, kısır değil. Yani kısırlaştırmadım. En son biri dedi ki kısırlaştırmadıysan zaten Almanya genelinde yer bulabilmem mümkün değil. Çünkü öyle bir kural var. Kısır olmayan kedileri almıyoruz diye. Arkadaş single room seçeneği de sunuyorsun. Bir tık pahalı. Hani dedim ki single room'da kalsın. Tek başına bir odada. Dediler ki yok, o şekilde de hani o riski alamayız. Kabul edemeyiz. Özetle yani köpeğe bir şekilde yer bulabiliyorum ama sütlaça hiçbir şekilde yer bulamıyorum. Ve bir gün sonra benim uçağım var artık. İşte o tanıştım. Göl kenarında tanıştım. Aileyi aradım. Dedim böyle böyle pompona bakar mısınız? Ki o gün göl kenarında da konuşmuştuk. Demiştim ki ben onlara,
Ya kedim de var, hani köpeğe bakarken onu da bırakabilir miyim size o zaman dedim, ama ben tamamen şakasına demiştim. Bu kadar zorlanacağını düşünmemiştim. Onlar da dedi ki bizim evde de 3 kedimiz var. Belki zor olur bu. Ama köpeğe mutlaka bakarız, emin ol dediler. O süreçte burada kimle tanıştıysam her yere haber saldım. Hani kedimi nereye bırakabilirim, ne yapabilirim? Şöyle bir seçenek var. Diyelim ki evim olsaydı, bazı platformlar var. Orada işte para ödüyorsun. Orada işte biri geliyor, kedine mamasını veriyor, kumunu temizliyor, 2 oynuyor, gidiyor. Bundan günlük ücret alıyorlar geldikleri gün kadar. O da bir seçenekti ama benimki karavan olduğu için ve karavanda bırakamayacağım için onu da yapamadım. Tanıdıklardan bir iki tanesinde tam tatil gününe denk geldi. Ya biz de gidiyoruz yoksa bizde kalırdı dediler. Ve sabah uçağım var, dediğim gibi bir türlü bulamıyorum. İşte köpeğime bakacak arkadaşları aradım. Dedim ki ben dedim çok zor durumdayım. Benim yarın uçağım var ve Sütlaç'ın da bu arada şeyi yok. Titrasyon olmadığı için hani Türkiye'ye götürsem de geri getirememe ihtimalim var. Yani uçakta mümkün değil. Titrasyon olmadan alamazsınız evcil hayvanınızı. Kedime dedim bakacak yer bulamadım. Ne dediler biliyor musunuz? Bizim de bugün alt kat boşaldı. Kiracımız çıktı. Sütlaç'ı da oraya koyarız, biz bakarız dediler. Ben böyleyim ama. Ne? Kiracınız mı gitti? Özetle arkadaşlar o ev oldu. Tabii tanıştık. Gittim sağ olsunlar, ben İzmir'deyken pomponlu Sütlaç'a baktılar. Aileleriyle de tanıştım. Yani anlayacağınız hiç beklemediğim yerde, beklemediğim zamanda oldu. Çok şükür. Binlerce kez şükrediyorum Allah. Hala inanamıyorum bu arada. Çünkü bir hafta falan oldu ben eve taşınalı. Okul bitiyor olduğu için bir yandan yola çıkacağım. Karavanı boşaltıyorum. Evi üstten temizliyorum. Karavanı temizliyorum falan derken çok yoruldum. Henüz tam anlayamadım. Ama en azından çok şükür ki ev anahtarımla birlikte yola çıktım. Eşyalarımın fazlalığını bıraktım. Bu bölümde de bol bol şey izleyeceksiniz zaten. Karavanı temizleme süreçlerimi. Ev konusuna dönüşte bakacağız. Bir maşallahınızı alırım. Güzel oldu. Allah razı olsun diyorum. Gerçekten. Dediğim gibi kendilerine bahsetmediğim için bu süreci anlatacağımı isim vermek istemiyorum şimdi. Ama beni çok büyük bir yükten kurtardılar. Çok zamanlı bir şekilde. Tabii şimdi okul bittiği için uzun süre yine yollarda olabilirim. O yüzden karavanı iyice temizliyorum. Satıp satmayacağımdan şu an emin değilim. Şu an yeni bir şeye karar vermek istemiyorum. Yeterince karar verdim yani son bir ayda. Bir şeye karar vermek bile çok büyük zaman alıyor. Yani olacak şeyler zaten zamanı gelince oluyor. O yüzden çok da kasmamak lazım herhalde hayatta. Ama bazen de insanın elinde olmuyor maalesef. Neyse çok şükür sonuca bakalım. Ev tuttuk, Anmeldung'u yaptırdık. Şimdi tatile çıkıyoruz. Bu süreçte de tabii yine yanımda olursunuz. Bizim kızlar arabada rahatlar. Böyle camları falan açınca hep uyuyorlar zaten. Bakın kendim aç kalıyorum, onları aç bırakmıyorum. Bir sonraki bölümde arkadaşlar Avusturya'ya gidiyoruz. Sizi kış ayında söz verdiğim Hallstatt'a götüreceğim. Çok güzel. Bayılacaksınız. Gerçekten bayılacaksınız. Zaten Avusturya her yeri çok fotojenik ama Hallstatt en güzellerinden bir tanesi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bana bol bol yorum bırakıp videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. I did it all, I played pretend, I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you, I would have bent the earth in two just